şiddet, kavga, kaza, ölüm. Gördüğünüz bu haberler hemen her gün farklı iletişim platformlarında karşınıza çıkıyor. Bu tarz üzücü ve kötümser haberlerin, iyimser ve pozitif haberlerin önüne geçmesinden rahatsızlık duyan Turgay Öztürk ve arkadaşları bir sosyal girişim başlattı. Adı Pozi. Pozi 2017 yılında mutlu haberler vermek, bu haberleri paylaşmak ve ulaşılabilir kılmak için kurulan bir sosyal girişim. Yaklaşık 4-5 yıldır sosyal girişimcilik ekosistemindeyim ve bu ekosistemde hakikaten herkes çok güzel şeyler yapıyor. Ben de bunlara bizzat şahidim. Bu etkinlikleri etrafımdaki aileme, arkadaşlarıma anlattığım zaman aslında çok duymadıklarını hissettim. Daha sonra neden bu güzel gelişmeler, iyi gelişmeler, mutlu gelişmeler konuşulmuyor diye kendime dert ettim. Ve bununla ilgili araştırmalara başladım. Dünyada örneği var mı diye baktım. Türkiye'de örneği var mı diye baktım. Dünyada örnekleri var. Türkiye'de örnekleri çok az karşılaştım. Ve sonra kahve sohbetlerinde yakın arkadaşım Ömer Faruk Çelebi'ye danıştım. Bunun bir teknolojiyle mümkün olabileceğini söyledi. O anda aslında ismimizi bulduk. Pozitiften Pozi'yi yarattık. Daha sonra bunu teknolojik olarak nasıl yapabiliriz dedik. Çünkü işimiz teknoloji ve biz bunu bir teknolojiye entegre ettik ve ona Mutlu Haber Süzgeci dedik. Bütün haberleri, bütün haber kaynaklarından alıp Mutlu Haber Süzgeci'nden geçirip sadece iyi ve mutlu haberleri insanlara erişilebilir ve paylaşılabilir kıldık. Sadece mutlu haberler vermeye başlayan Pozi, haberleri duygu analizi sistemi adı verilen bir süzgeçten geçirerek okuyucuya sunuyor. Projenin teknik tarafını çoğunlukla ben götürüyorum. Pozi'de farklı haber kaynaklarından alınan haberleri süzmeye yarayan bir mutlu haber süzgeci var. Bu haber süzgeci yarı yardımlı bir makine öğrenmesi tekniğiyle çalışıyor. Yüksek lisans tezim olan Türkçe duygu analizi çalışmam sayesinde çalışmamı kullanarak yarı yardımlı bir algoritma geliştirdik. Farklı haber kaynaklarından gelen binlerce haber filtrelenip bir kısa liste oluşturuluyor. Daha sonra da bu kısa liste üzerinden gönüllülerimiz ve bizler aracılığıyla haberlerin son hali verilip canlıya yayına çıkartılıyor. Pozi bünyesinde birçok gönüllü de pozitif haberlerin insanlara ulaşması için çabalıyor. Mutsuz oluyordum. Mutsuz olmak da istemiyordum. Yani Pozi imdadıma yetişti gibi bu konuda. Önce işte Pozi'yi takip etmeye başladım. Her gün gidip bilgisayarımdan haberleri okuyordum. Yani bir 5-10 dakika bile olsa içimi mutlu ediyordu. Sonra bize haber yollayabilirsiniz seçeneğini gördüm. Karşıma da çok güzel bir haber çıkmıştı. Kantinden sandviç alan köpekle ilgili mi ne? Ben de neden yollamayayım bunu Pozi'ye dedim. Sonra mail attım, yolladım. Bir hafta sonra cevap geldi. Sonra haberimi paylaştılar. Çok mutlu oldum. Hani ben de katkıda bulunmuştum çünkü bundan. Çok güzel hissettirdi. Sonra gönüllülük başvurusunda bulundum. 9 aydır da Pozi'de gönüllü olarak çalışıyorum. Yani bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Hani çünkü sürekli mutsuz haber okudukça insan ona karşı duyarsızlaşıyor. Bir anlamı kalmıyor. Mutlu oluyorum, beni mutlu ediyor. Pozi sosyal girişimi bugüne kadar 204.930 haber arasından 2.260 adet mutlu eden pozitif haberi insanlara sundu. Turgay Öztürk ve arkadaşları herkesi mutlu eden haberleri vermek için yola çıktılar. Binlerce haber arasından pozitif haberleri okuyucuya sundular. Haber okuyan insanların düşünce dünyasına olumlu katkıda bulundular. Hem medya hem de sosyal girişimcilik alanında kocaman bir fark yarattılar.